Düşünsene, devasa bir metropolün, o karmaşasıyla meşhur İstanbul'un tam göbeğindesin. Hı hı. O bitmeyen trafik, plazalar falan. Aynen öyle. Etrafında modern hayat akıp gidiyor ama sen bir mahalleye adım atıyorsun ve aniden zaman donuyor sanki. Kesinlikle bambaşka bir boyuta geçmek gibi bir şey o. Yani modern hukukun, o bildiğimiz yasaların yerini, görünmez bir krallığın katı, böyle feodal kuralları almış. Hani kapısında burada devletin değil bizim kurallarımız geçer yazan bir tabela yok belki ama o dar sokaklara girdiğin an bunu iliklerine kadar hissediyorsun. Çok doğru bir his o. İşte bugün final yapmasının üzerinden tam 4 yıl geçmesine rağmen izleyicisinde yani sizlerde büyük bir özlem bırakan, hala üzerine teoriler üretilen o meşhur televizyon fenomeninin dünyasına dalıyoruz. Evet, bugün o sokaklara geri dönüyoruz. Tabii bugünkü sohbetimizde amacımız sadece o eski günleri yad etmek değil, asıl meselemiz bu kadar katı ahlaki kurallarla kurulan bir imparatorluğun nasıl yavaş yavaş kendi günahlarıyla çürüdüğünü görmek ve ekran başındaki kitlelerin baskısıyla bir hikayenin rotasının nasıl tamamen kırılabildiğini anlamak istiyoruz bu derinlemesine incelemede. Kesinlikle harika bir çerçeve çizdim valla. O mahalleyi, işte o mikro evreni anlamak aslında tüm bu hikayenin güç dinamiklerinin kalbine inmek demek bence. Hı hı, kesinlikle öyle. Yani suçla özdeşleşen yerler genelde kaotiktir. Hani gücü elinde tutan kuralları kafasına göre esnetir falan. Ama burada kaosu yöneten böyle demir yumrukla uygulanan hiç esnemeyen bir kural var. Neydi o meşhur kural? Mahallenin sokaklarında aradığın her türlü yasa dışı işi bulabilirsin, işte silah kaçakçılığından tut karanlık ihalelere kadar. Fakat tek bir istisna var, uyuşturucu. Hah, tam da o. Kırmızı çizgi. Aynen. Üretimi, tüketimi, alımı, satımı her şeyi kesinlikle yasak. Tabii bu yasak aslında halkın sağlığını düşünmekten ziyade o mahalleyi yöneten gücün, yani Koçova ailesinin otoritesinin bir simgesi. Biz diğerlerinden farklıyız, illüzyonunun ta kendisi yani. İşte o illüzyonu yaratan da bu krallığın tahtında oturanlar aslında. Karşımızda mahallenin o mutlak lideri, babası İdris Koçovalı var. Hey gidi İdris Baba. Hani sadece korkulan bir mafya babası değil adam, inanılmaz saygı duyulan, el öptüren bir figür. Tabii her krallıkta olduğu gibi bu kralın gücünü sahada uygulayan sadık komutanları da var. O meşhur sağ ve sol kolu. Aynen, İdris'in sağ ve sol kolu, kan kardeşleri, Emmi ve Paşa. Onlara mahallenin 3 silahşörleri diyebiliriz bence. Çok doğru bir benzetme. Emmi, yani Mücahit, mahallede İdris'ten sonra gelen en saygın isim, herkese abilik yapan bir denge unsuru gibiydi. Evet, Emmi hep ortalığı toparlayan adamdı. Ama Paşa, yani Cihangir tarafına baktığımızda işler bayağı değişiyor. Çünkü hikayenin o temelini sarsan, hani dışarıya karşı kusursuz görünen ailenin içini kemilen devasa bir hatanın baş mimarlarından biri bizzat o. Tabii, o hatanın merkezinde yalnız değil Paşa, işin içinde çok daha büyük bir isim var. Heh, ailenin o görünmeyen yöneticisi, İdris'in eşi Sultan Koçovalı. Kesinlikle. O günahın tam ortasında duruyor kadın. Yani 4 erkek çocuk annesi Sultan sadece evlatlarını değil, o ailenin itibarını korumak için her türlü acımasızlığı göze alabilen bir karakterdi. Gelinlerine hayatı zindan etmeyi saymıyorum bile. Ya o zaten onun hobisi gibi bir şeydi. Ama asıl gücünü o soyadına, Koçovalı ismini lekesiz tutma saplantısından alıyor. Bahsettiğin o büyük hata ise tam bir güç zehirlenmesi. Hani şu geçmişte üstünü kapattıkları olay? Aynen öyle. Zamanında İdris'in başka bir kadından, Mihriban'dan bir oğlu ortaya çıkıyor. Şimdi düşünsene, sen olsan kapına çaresizce yardım istemeye gelen bir kadına ne yaparsın? Yani en azından dinlersin, bir yol gösterirsin. Ama sultan acımasızca onu kovuyor. Bununla da yetinmeyip, hani o az önce bahsettiğimiz paşayla birlikte Mihriban'ı İdris'in adamlarından Kasım ile evlenmeye zorluyorlar. Yani güya sorunu halının altına süpürdüklerini sanıyorlar. Fakat o halının altından devasa bir canavar çıkıyor sonrasında. Çünkü işin en karanlık tarafı o zoraki evliliğin getirdiği o inanılmaz vahşet. Tabii Kasım adamı kadıncağızı rahat bırakmıyor. Bırakmıyor ve Kasım, Mihriban'ı o küçük çocuğun Saadettin'in gözleri önünde acımasızca öldürüyor. Düşünsene abi, sen ekran başında izliyorsun, küçücük bir çocuksun, anneni kaybediyorsun
ve güvendiğin yer seni resmen ölüme terk ediyor. İnanılmaz bir travma gerçekten. Sonra o travmatize olmuş çocuk Musha, Varto'ya, dedesinin yanına sürülüyor, yapayalnız ve yıllar sonra Vartolu Saadettin olarak mahalleye geri döndüğünde hani sadece bir uyuşturucu baronu olarak gelmiyor. İntikam ateşiyle dönüyor. Aynen, geçmişin o halının altına süpürülen günahların böyle ete kemiğe bürünmüş hali olarak intikam için dönüyor. Feodal bir yapıda yapılan haksızlığın faturası yıllar sonra faiziyle kesiliyor resmen. Çok haklısın. Yani bir imparatorluğun temellerine, o masumların gözyaşına harç yaparsan o yapı er ya da geç yıkılır. Yıkılmaya da mahkumdur yani. Ailenin kendi içine, veliahtlarına falan baktığımızda da bu çürümenin izlerini en baştan görüyoruz aslında. Hani en büyük abi Cumali'yi düşün. O tam bir kapalı kutuydu başlarda. Tam bir deli fişek, asi, hani kurallara sığmayan, hayatının büyük kısmını parmaklıklar ardında geçiren bir adam. Yıldız adında bir kadını sevmesine rağmen ailenin o ittifak çıkarları uğruna Uluc'un kızı Damla ile evlenmeye zorlanıyor mesela. Hatta bu mecburi evlilikten Asiye adında bir de kızları oluyor sonradan. Evet, sonra 2 numara kahraman var. Ah kahraman, İdris'in asıl gözdesi. Aynen. Tahtı bırakmayı düşündüğü o asıl varis. Fakat dizi daha başlar başlamaz o anlamsız inatlaşma sarmalı yüzünden hayatını kaybediyor. Eşi ve 2 çocuğu ortada kalıyor bir anda. İşin ilginç yanı ne biliyor musun? Kahraman o kadar sevildi ki izleyici tarafından 4. sezonda bile böyle uzun uzun flashback sahneleriyle hikayenin merkezinde kalmaya devam etti. Kesinlikle. Seyirci onu çok benimsedi. Sonra bir de babasının onayını asla alamayan, o dünyanın ağır raconlarına hiç uymayan Selim gerçeği var. Ailenin kara oyunu resmen. 3 numara Selim, Kuralları falan umursamıyor, ruhu o mahalleye hiç ait değil adam. Eşi Ayşe, çocukları Akın ve Karaca'yla hani kendi içinde bir saygı görme savaşı veriyor sürekli. ki ileride o Akın ailenin başına çok büyük yıkımlar açacak. Hani Karacaysa kendi sonunu hazırlayan o tehlikeli entrikalara girecek. Hepsini konuşacağız gerçi. Konuşacağız, oralar çok fena. Ve en küçük kardeş Yamaç. İşte hikayenin asıl kahramanı. 18 yaşında bu boğucu yapıyı, o feodal krallığı reddedip evi terk eden adam. Hani gündüzleri kimyager, geceleri böyle rock barlarda şarkı söyleyen özgür bir ruh. Sena'yla tanışıp jet hızıyla evleniyor zaten. Aynen. Tam böyle kendi hayatımı kurdum, kurtuldum derken aile onu ensesinden tutup o kanlı tahta oturtuyor resmen. Tabii sadece aile üyeleri değil, bu yapıyı ayakta tutan sadık askerler de var mahallede. Olmaz olur mu? Bütün işi onlar yapıyor. Kahramandan yamaça miras kalan o emret ölelim diyen sadık kardeşler Metin ve Kemal mesela. Veya mahallenin berberi Muhittin'in oğlu Meke. Mekke'de çok kritikti. Sonra kahramanın kızı Akşin ile evlenen ama daha ilk günlerde babasının ölüm acısını yaşayan Celasun var. Ve tüm bu sokağın aslında gözü kulağı olan bambaşka bir karakter. Aliço. Aynen öyle, Aliço. Askerde yaşadığı o korkunç travmalar yüzünden kalabalıktan, insanlardan, hatta çikolatadan bile nefret eden ama inanılmaz bir sayısal zekaya sahip olan o adam. Çok özel bir karakterdi o. Bütün bu karakterler işte o mikro evrenin dişlilerini oluşturuyor aslında. Hani modern İstanbul'da kendi adaletini dağıtan bu kapalı sistem, tam da bu insanların o koşulsuz itaatine dayanıyor. Çok doğru. Ve işte o itaat kapıya Vartolu Saadettin'in dayanmasıyla resmen tuzla buz oluyor. Her şeyin başladığı an. Vartolu mahalleye gelip o kesin yasa, hani demin bahsettiğimiz uyuşturucu kuralını delmek, laboratuvar kurmak istiyor. İdris bunu tabii ki kesin bir dille reddedince Vartolu intikam yeminini devreye sokup o veliyat kahramanı öldürtüyor. İşte burada bence hani dizinin en absürt ama aynı zamanda o feodal gücü en iyi simgeleyen hamlesi geliyor. Neydi o? Hayatı boyunca sokağından çıkmamış, evinin mutfağından koca aileyi yöneten o geleneksel anne Sultan, kalkıp da Paris'e gidiyor. Ya sorma, orası cidden inanılmazdı. Paris gibi devasa bir şehirde elinde sanki sihirli bir değnek varmış gibi yamacı şıp diye buluyor kadın. Bence o sahnede amaç Sultan'ın o navigasyon becerisini falan değil, Koçova ailesinin kollarının nereye kadar uzanabildiğini göstermekte izleyiciye. Sen ne diyorsun bu işe?
Ya vallahi harika bir noktaya değindin. Evet, hani dışarıdan bakınca cidden mantık sınırlarını falan zorlayan adeta bir canlı navigasyon mucizesi gibi duruyor olay. Hani Google Maps olsa bu kadar hızlı bulamaz. Aynen öyle. Ama sembolik olarak düşündüğünde hani annenin yani o ailenin köklerinin evladını dünyanın öbür ucunda bile olsa yakalayıp getirebileceği mesajı veriliyor orada. Kesinlikle o gücü hissediyorsun. Ve Yamaç, Paris'te o rüya gibi bir hayat yaşadığı karısı Sena'yı yapalnız bırakıp hiç istemediği halde o mahalleye dönmek zorunda kalıyor. Babasıyla işte sen iyileşince gideceğim diye bir anlaşma yapsa da hani o eşikten adımını atan birinin bir daha çıkamayacağını aslında ikimiz de görüyoruz ekran başında. Çıkamıyor da zaten çünkü karşılarındaki tek bela Vartolu değil ki o dönem. Mahallenin üstüne böyle bir karabasan gibi çöken beyefendi lakaplı Baykal kent var. Ah Baykal, tam bir satranç ustasıydı. Mahalleyi tamamen ele geçirip o kentsel dönüşüm rantsal bir güce çevirme hırsıyla yanıp tutuşuyor adam. İşin tuhafı adam kendi çocuklarını resmen o satranç taşı gibi kullanıyor. Hiç acıması yoktu çocuklarına karşı. Yok tabii. Avukat oğlu Nazım'ı ve polis oğlu Emrah'ı doğrudan Koçavalıların özellikle de Yamaç'ın üzerine salıyor. Üstelik polis olan Emrah, bir bakıyoruz Sena'nın üvey kardeşi çıkıyor. Ya herkes birbiriyle bir şekilde akraba veya düşman zaten, çember çok dar. İlk sezonun finaline doğru da bu kaos zirve yapıyor. Yılların ezikliğiyle dolu olan Selim, Vartolu ile işbirliği yaparak kralı yani babasını kelimenin tam anlamıyla tahtından indiriyor. İdris Koca Mahallesi terk etmek zorunda kalıyor. Ama işte planlar hiçbir zaman o kağıt üzerinde durduğu gibi işlemiyor maalesef. İşlemez tabii. Vartolu o Kosovalıların evinde çalışan çocukluk aşkı Saadet'e yeniden aşık olunca kurduğu o intikam imparatorluğundan vazgeçmek, bütün oyundan çekilmek falan istiyor. Aşk her şeyi affeder mi diyor. Aynen aşk intikamı yeniyor derken senaristler hikayeye yepyeni ve çok daha acımasız bir düşman sokuyor orada. Kara kuzular. İşte o sezon finalinin asıl kabusu. Bartolu'nun en zayıf noktasını kullanıp Saadet'i kaçırıyorlar. Selim ailesine yaptığı o büyük ihanetin vicdan azabıyla balkonunda bileklerini kesiyor. Hani onu son anda yine kardeşi Yamaç kurtarıyor. O sahne çok ağırdı ya. Ve tabii izleyicinin hafızasına kazınan o korkunç sezon finali. Düğün sahnesi. Evet, Akşın ile Celasu'nun düğününde yaşanan büyük katliam. Bütün aile resmen kurşun yağmuruna tutuluyor. O mahallenin neşesi, o güzel ortam bir anda kan gölüne dönüyor. Okan Gölü'nden sonra da zaten ikinci sezon bambaşka, böyle çok daha karanlık bir atmosferle başlıyor. Karşımızda geçmişimiz yok, ailemiz yok mottosuyla o sokaklarda terör estiren kara kuzular var. Liderleri de Çeto ve Mahsun. Evet, Çeto ve Mahsun. Yamaç ilk başlarda bu adamları o kadar büyütüyor böyle, öyle bir abartıyor ki sen ekran başında izlerken eyvah mahvolduk bunlar yenilmez kesin herkes ölecek diyorsun. Bir efsane yaratıyorlar resmen. Ama gel gelelim dizinin böyle fantastik bir çizgi romana bağladığı o devasa mantık hataları tam da burada patlak veriyor. Hani Mahsun'dan feci şekilde dayak yiyip kolu bulan Kemal'i hatırlasana. Hatırlamaz mıyım? Alçılar içindeydi adam. Adamın kolu alçıdan çıkar çıkmaz tek başına gidip bütün o yenilmez denilen kara kuzuları adeta kuzu şiş yapıyor ya. Kuzu şiş tam oturdu valla. Emenistler kendi yarattıkları o devasa tehdidi tek bir karakterin şovu için yerle bir ediyor orada. Buna ne diyorsun Allah aşkına? Ya o sahne cidden dizinin o gerçekçiliğini, ciddiyetini tamamen kaybettiği kırılma anlarından biri bence. Bir yanda çok acımasız bir ordu kuruyorsun kafanda, diğer yanda bir adam gidip onları tek başına dövüyor. Hatta hani durum bununla da kalmıyor, daha trajikomik bir aksiyon fiyaskosu var orada. Neydi o? Kara kuzular mahallede Koçovalılara savaş açıyor, herkesi kıstırıyorlar böyle. İki grup arasında topu 15-20 metre mesafe falan var. Ortalık savaş alanına dönüyor, mermiler havada uçuşuyor, kamera sürekli dönüyor. Arkada o gaz müzik yükseliyor falan. Büyük bir çatışma var yani. Tam 5 dakika boyunca silah sıkıyorlar birbirlerine ve inanır mısın o kısacık mesafede onca insandan tek bir kişi bile vurulmuyor. Hadi canım, ciddi misin? Vallahi billah. Sen evde böyle of aksiyon başyapıtı izleyeceğim derken bir anda kendini kurşun geçirmez adamların oynadığı absürt bir komedi skeçin içinde buluyorsun resmen.
Yok artık. Cidden absürtlükte zirveymiş o. Ama yine de bütün bu saçmalıkların arasında mahalle çok ağır bedeller ödüyor o dönem. Tabii canım, çok kayıp verdiler. Mahallenin o meşhur kuralı yıkılmış, uyuşturucu sokaklarda bildiğin sakız gibi satılıyor artık. Berber Muhittin, o sadık dost Paşa, Nedret, küçücük çocuk Acar, hepsi tek tek ölüyor. Çok üzücü ölümlerdi hepsi. Hapisten çıkan Cumali var bir de. Pimi çekilmiş el bombası gibi böyle ortalarda dolanıyor. Kimseye faydası yok, zararı var. Cumali hep öyleydi zaten. Fakat asıl yıkım, hani o dışarıdan gelen bir mafyadan, kara kuzulardan falan değil, geçmişin hayaletinden geliyor o sezon. Yücel. Yücel. Tam bir psikopattı. İdris'in yıllar önce ölümüne sebep olduğu Edip'in oğlu Yücel, babasının ölümü, ardından annesinin intiharı falan onu mahallenin yeminli düşmanı yapmış. Yücel'in intikamı o kara kuzuların gürültülü savaşından çok daha sinsi, çok daha böyle psikolojik bir işkence boyutundaydı. Doğrudan o ailenin can damarlarına saldırdı adam. Aynen, kadınlarına saldırıyordu oradan. Psikolojik işkence tanımın inanılmaz doğru bence. Yücel önce gidip Sena'yı kaçırıyor ve onu o su dolu devasa cam fanusun içine hapsederek boğulmaya terk ediyor. O sahne var ya, izlemesi o kadar zordu ki. O sahnenin kurgusunu bir düşünsene. Sena'nın oradaki çaresizliği, dışarıdaki yamaçın delirmiş hiçbir şey yapamayan hali. Çıldırıyordu adam resmen dışarıda. İnanılmaz bir trajediydi. Ekran başında herkesin boğazı düğümlendi, yutkunamadık yani. Ama tam o acının böyle zirvesindeyken senaristler araya öyle tuhaf, öyle yersiz bir hayal sahnesi sıkıştırıyorlar ki bütün o büyüğü, o dram bir anda bozuluyor. Nasıl bir hayaldi o? Ben orayı tam hatırlayamadım. Ya yamaç böyle uyurken sanki Sena suyun içinden çıkıp gelip onu öpüyor falan, böyle fantastik bir an. İnsanın aklına ister istemez hani acaba izleyicinin duygusuyla, aklıyla mı dalga geçiliyor sorusu geliyor o an. Çok anlamsızmış cidden. Sonrasında Yücel durmuyor zaten. Ailenin en masum yüzü Akşın'ı da kaçırıp vahşice öldürerek Koçovalıların ruhunu tamamen paramparça ediyor. Ya ikinci sezonun finali zaten tam bir duygu sömürüsüydü o anlamda. Yücel öyle korkunç bir intikam koalisyonu kuruyor ki pes doğrusu dersin. Finansörü Baykal'ın kızı Efsun, Kent bir anda. Efsun orada çok güçlü girmişti diziye. İntikam ateşiyle yanan Azer Kurtuluş, diğer yanda tam bir psikopat olan Timsah Celil ve işin en midesi bulandırıcı tarafı ne biliyor musun? Ailenin içindeki o çürük elma. Aynen öyle. Ailenin kendi içinden çıkan, uyuşturucu üreticisi haline gelmiş Akın Koçovalı. Bu ekip Yamaç ve İdris'i böyle bir labirente kapatıp ailenin tüm kadınlarını rehin alıyor. Karşılarına iki silah koyup ölümcül bir kural koyuyorlar. En büyük kabus. Ya İdris oğlunu vuracak ya Yamaç babasını vuracak. Sen olsan ne yapardın orada bir düşünsene. Düşüncesi bile tüyler ürpertici valla. Çaresizliğin dibi yani. Bütün ailenin gözleri önünde Yamaç o tetiği çekip babası İdris'i vurmak zorunda kalıyor. Bir adamın hayatı boyunca yaşayabileceği en büyük travma herhalde bu. Kesinlikle. Fakat işte bu devasal karanlık travmadan sonra 3. sezona geçtiğimizde dizi akıl almaz bir kimlik krizine giriyor bence. Nasıl bir kriz bu? O karanlık sokak hesaplaşmaları, kanlı intikam hikayeleri falan bir anda gidiyor. Hani yerine Latin pembe dizilerini aratmayan aşk üçgenleri geliyor. Pembe dizi mi? Vallahi öyle. İdris'in ölmeden önce Yamaç'a söylediği o meşhur "bana bir tohum ver" vasiyeti senaryoyu bambaşka bir çıkmaza sürüklüyor. O vasiyet işleri çok karıştırdı. Yamaç bir yanda gidiyor, o akıl hastanesinde tanıştığı adeta Sena'nın böyle bir kopyası gibi duran, hani Temmuz Sena diyebileceğimiz nehirle yakınlaşıyor. Diğer yanda da babasının ölümünde parmağı olan baş düşmanı Efsun'la inanılmaz karmaşık bir ilişkiye giriyor. Evet ya, bildiğin o piti piti durumuna dönüyor iş orada. Yamaç bu iki kadın arasında rüzgar gülü gibi savruluyor sürekli. Gidiyor nehirden bir oğlu oluyor, sonra dönüyor Efsun'dan Masal adında bir kızı oluyor. Çocuk kreşine döndü dizi. Yani adamın dünyası yıkılmış, babasını vurmuş ama gündemi bir o evde bir bu evde çocuk büyütmek. Aynı dönemde Vartolu tarafında da çok kritik bir şey oluyor. Almanya macerası. Evet, babasının gerçek katilini ararken hapse falan giriyor Vartolu.
Öldürmesi gereken adamı kurtarıp Almanya'ya uçuyor. Orada eline geçen bir flash belleği taktığında gerçek tokat gibi yüzüne çarpıyor. İzliyor tabii her şeyi. Babası İdris'i vuran kişinin en çok güvendiği kardeşi Yamaç olduğunu görüyor. Dengeler böyle alt üst olurken dizi bize tam o sırada yeni bir tehdit sunuyor. Erdenetler. Ah sorma. O şişirilmiş Erdenetler balonunu. Cengiz Erdenet ve 4 oğlu. Çağatay, Arıkböke, Ögeday, Kulkan. İsimleri bile bir havalıydı başta. Diziye öyle bir iddialı giriyorlar ki o Afgan lider Reşit Fazlullah Cengiz için bu adam çok tehlikeli sakın bulaşmayın diyerek devasa bir gerilim yaratıyor ekran başında. İzleyici de yutuyor bunu haliyle. Aynen seyirci diyor ki tamam asıl kötüler şimdi geldi ortalık karışacak. Fakat karakterler sahneye çıktıktan maksimum 10 bölüm sonra bütün o gizemlerini falan kaybedip resmen karikatüre dönüşüyorlar. Çabuk söndüler yani. Çağatay'ın daha psikopat, daha illegal versiyonu olan Arıkböke sahneye çıkıyor mesela. Esip gürlüyor, izleyiciyi heyecanlandırıyor ama kısa sürede ölüp gidiyor. Sonra mecburen Çağatay geri dönüyordu galiba. Aynen Çağatay tekrar devreye giriyor mecburen. Yani sürekli şişirilen ama bir iğne batırılmış gibi çok çabuk patlayan bir düşmanlar silsilesi izliyoruz o sezon boyunca. Zaten 4. sezon tam da bu Erdenetlerle yaşanan o kanlı savaşa odaklanıyor. Çağatay'ın ailenin kara koyunu ama Yamaç'ın can parçası olan Selim'i öldürmesiyle kıyamet tam anlamıyla kopuyordu. Selim'in ölümü Yamaç'ı bitirdi. Yamaç artık bir ölüm makinesine dönüşüyor resmen. Kulkan'ı böyle bir piyon gibi kullanıp önce abisi Ögeday'ı öldürtüyor. Çok zekice bir plandı o. Ardından Cengiz Erdenet'in fişini çekiyor. En sonunda da o Kulkan'ın adeta hediye paketi gibi sunduğu Çağatay'ın işini bitiriyor. Erdenetler haritadan tamamen siliniyor ama asıl yıkım dışarıdan değil yine kendi kanlarından geliyor bu sefer. O en karanlık karakter. Yıllardır öldü bilinen, İdris'in tam zıttı olan amca Cumali Koçovalı sahneye çıkıyor birden. Ya o amca Cumali karakteri var ya o güne kadar savundukları bütün değerlerin, bütün kuralların resmen antiteziydi. Bütün kırmızı çizgileri sildi adam. İdris uyuşturucuya savaş açmışken amca bizzat o uyuşturucuyu üreten, üstelik kazandığı o zehirli parayı mahalleye harcayıp kendine sahte bir kahraman, bir kurtarıcı imajı yaratan adam. Milleti parayla satın aldı resmen. Sonrasında Yamaç Afganistan'da akıl almaz işkencelere maruz kalıyor uzunca bir süre. Orası çok ağırdı ya. Adamın psikolojisini bitirdiler. Bitirdiler tabii. Amcanın zulmü sadece dışarıya da değil, doğrudan ailenin içine, kendi kanına yöneliyor. Önce gidiyor Celasun'u öldürtüyor pisi pisine. Celesun'la çok yazık oldu. Sonra da kendi yeğeni Karaca'yı kendi elleriyle boğarak öldürüyor. Tabii burada Karaca'nın da pek masum olmadığını, zamanında dedesinin ölümünde payı olduğu için kendi kocası Azer'i gözünü kırpmadan vurduğunu unutmamak gerek. Zaten bu hikayede kimse masum kalmıyor ki. En sonunda amca ormanda o kardeşler tarafından infaz ediliyor ve dizi sanki bütün o cinayetler, ihanetler, ölümler hiç yaşanmamış gibi tuhaf bir bayram sabahı neşesiyle final yapıyor. Çok absürt bir sondu o. İşte tam bu noktada durup o büyük çelişkiyi seninle bir konuşmak istiyorum. Dizi evreninde inanılmaz bir ikiyüzlülük yok mu sence de? Hem de nasıl bir ikiyüzlülük. Ya erkekler ne hata yaparsa yapsın sonunda bir şekilde temize çıkıyor bu evrende. Akın Koçovalı'yı bir düşün mesela. Dedesinin ölümüne giden yolu açan, o iğrenç kumpasa dahil olan adam sonunda ailenin bağrına basıldı resmen. Affedildi gitti hemen. Ama kadınların kaderine bakıyorsun bambaşka yazılmış. Karaca sırf hamile olmadığı için mi o cinayeti işlemek ve sonunda o korkunç ölümü yaşamak zorunda kaldı? Efsun sırf hamile diye onca yaptığı ihanetine rağmen affedildi mi yani? Ya bu durum aslında o yazar odasındaki ahlaki pusulanın tamamen bozulduğunun, çöktüğünün en net kanıtı bence. Nasıl yani? Düşünsene, sen bir hikaye anlatıyorsun, bir dünya kurmuşsun ama karakterlerin o derin motivasyonlarını sadece sosyal medyadaki hayran kitlelerinin çığlıklarına göre değiştiriyorsun. Reyting kaygısı, fan baskısı yani. Aynen, izleyicinin o fan kitlesinin baskısı o kadar artıyor ki senaristler üzerinde, sırf Yamaç ve Efsun kesinlikle birlikte olsun diye bütün senaryoyu, mantığı eğip büküyorlar. Sonucu da felaket oluyor tabii. Ne oluyor sonucunda biliyor musun?
Nehir karakteri ölüm döşeğinde perişan bir hale getiriliyor. Kendi öz çocuğunu hani aşık olduğu adamın sevdiği diğer kadına yani Efsun'a emanet edecek kadar acınası düşkün bir duruma düşürülüyor kadın. Nehir'e çok haksızlık yapıldı orada. Öte yanda da hani diziye o devasa bir güç, varlık ve üst bir zeka ile giren Efsun bir anda servetini kaybediyor, madde bağımlısı, hallaç pamuğuna çevrilmiş sokaklarda sürünen zayıf bir karaktere dönüştürülüyor. İnanılmaz bir düşüş. Ki çok güçlü kadını da sırf seyircinin o romantizm beklentisini karşılamak uğruna resmen yerle bir ediyorlar yani. Seyirciyi memnun edeceğiz derken karakterlerin bütün mantığını, omurgasını çöpe atıyorlar gerçekten. Zaten o en büyük ve en absürt ironiyi de sona sakladım. İyi dinle bak. Neymiş o? Hatırlarsın, Sultan, ailenin direği olan İdris'in ölümüne dolaylı da olsa sebep olduğu için Efsun'u böyle katil diyerek yaka paça evden, o çok koruduğu sokağından falan kovuyor. Kadın o sokaklarda perişan oluyor, dibi görüyor. Hatırlıyorum, eziyet etmişti kadına. Aradan yıllar geçiyor, Yamaç'ın kızı Masal büyüyor ve bizim o katı kurallı, burnundan kıl aldırmayan Sultan, kalkıp torununu görmeye Efsun'un kapısına gidiyor, yüzsüz gibi. Orası çok komikti ya. Olanlara bak sen, Efsun Sultan'ı yere yapıştırıyor, intikamını aldı yani aklınca. Alıyor ama sonra da zeytinyağı gibi üste çıkıp yüzsüzce bazı suçların affı olmaz diye bağırıyor kadına. Yahu karşısındaki o ailenin babasını öldürmek için finansör olan sendin, kumpas kuran sendin, sonra dönüp en büyük mağduru da sen oynuyorsun. Bu nasıl bir mantık? Ya evet, tam bir senaryo hezimeti. Hani kendi babasının katiliyle sevgili olup ardından da milleti ahlak şövalyesi kesilmek, Akıl alır gibi değil cidden. izleyici kitlelerinin o yazar odasına, hikayenin gidişatına bu kadar müdahale etmesi, bir hikayenin başındaki o sağlam temeli, karakter tutarlılığını nasıl kalıcı olarak yok edebileceğinin en net, bence en acı örneği bu dizi oldu. Kesinlikle haklısın. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Düşünsene hani bir yazar odasının, sosyal medyanın o gürültüsüyle kendi yarattığı evrenin ahlaki pusulasını bu kadar kolay feda etmesi aslında o kurgusal dünyalardan çok bizim kendi hayatımızdaki o onaylanma saplantımıza bir ayna tutmuyor mu sence de? Ya işte bu çok çarpıcı bir soru. İzlerken bir karakterin dönüşümüne ne kadar etki ettiğimizi, bizim de o sanal onaylanma arayışımızın nerelere varabileceğini düşünmeniz için bu soruyu zihninizin bir köşesine bırakıyoruz. Bence üstüne çok düşünülmesi gereken bir konu bu. Kesinlikle öyle. Son sözlerimizi sizlere veda edelim. Öncelikle YouTube kanalımızda bu videoyu ve diğer videolarımızı izlerken altyazı bölümünde 25 dili barındıran geniş bir altyazı yelpazemiz var. Yani Azerbaycan'dan izleyen bir izleyicimiz altyazı sekmesinden Azerbaycan dilini açabilir veya Polonya'dan izleyen Lehçe ya da Norveç'ten izleyen bir izleyici Norveççe dilini açıp 25 dilli bizim aktif ettiğimiz altyazıyla bu videoyu izleyebilir ancak daha da bitmedi. Bilgisayardan videoyu izleyen izleyicimiz altyazı sekmesinden otomatik çeviri vasıtasıyla dünyanın bütün dillerini otomatik çeviri özelliğiyle elinin altında bulabilir. Yani hem uzun hem de kısa shorts videolarımızda bu var. Yine ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram platformlarından takip edip videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımızla ilgili öneri, desteklerinizi de bekliyoruz. Nelerden bahsedelim, nelerden konuşalım yazın. İlerisi için rota olur. O zaman başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.